Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere Huni, diğer adıyla Borat veya esas adıyla ters piramit grafiğinin 3 farklı biçimini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ama öncelikle grafiklerimizin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bu birinci grafiğimiz. Formüllerden. Şimdi hesapla diyorum. Burada bir firmanın 4 tane farklı prosesi görülüyor ve bunların üretim değerleri ve yüzdeleri. Bu birinci grafiğimiz. İkinci grafiğimiz yine aynı veriler. Bu sefer üçgen şeklinde. Bu da üçüncü grafiğimiz ters piramit. Bulunduğunuz firmada sunum veya raporlarınızda kullanabileceğiniz bu grafiğin en önemli özelliği değerlerin büyükten küçüğe doğru öncesinden sıralanmasıdır. Yalnız bu şart değil. Sadece grafiğin görselliğine uygun dizilim yapmak hitap ettiğiniz kişilere mesajı daha net vermenizi sağlar. Yani burada değer büyükten küçüğe, grafikte büyükten küçüğe doğru ilerlemekte. Örnek olarak şuradaki en yüksek değeri küçük bir değerle değiştirdiğimizde şu şekilde grafiğimiz değişiyor. Grafiğin alanı değişmiyor. Sadece yüksekliği yani kalınlığı değişiyor. Bu grafik her ne kadar genişten dara doğru ilerlese de esas olarak değerleri temsil eden grafiğin yüksekliği yani kalınlığıdır. Şimdi birinci grafiğimizden başlayarak yapım aşamasına geçelim. Bunun için sayfa 1'den şu değerleri bir alıyorum. Kopyalıyorum. Özel yapıştır. Değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Grafiğimizi yapmaya başlamadan önce şu üretim filtre hesaplatmamız gerekiyor. Çünkü bunun mantığını bilmemiz gerekiyor. Formülasyon şöyle olmalı. Shift eşittir diyorum. Eğer maksimum şuradaki değerin maksimumu fonksiyon F4 ile sabitledim. Eşittir. Yine şurası ise yani C2 ise 0 yaz değil ise yine maksimum diyorum. Yine şuradaki değer fonksiyon F4 ile sabitledim. Kapatıyorum. Eksi yine bu değer parantezi kapa bölü 2 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Burada bir hata yaptık. Şöyle kontrol edelim. Şurada bölü 2 olmalı. Şunu sileceğiz. Tamam diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Bu bölü 2'nin mantığını anlatacağım az sonra. Şurayı seçiyorum. Ekleden. Grafiklerden. Tüm grafikler diyorum. Ve şuradan şunu seçiyorum. Tamam diyorum. Grafiğimizi biraz büyüteceğim. Şu alanı görünümden kılıç çizgilerini kaldırayım. Öncelikle grafiğimizi ters çevirmemiz gerekiyor. Çünkü burada enjeksiyon en altta ama burada en üstte. Rework burada altta, burada üstte. Bunu şöyle yapacağız. Bunu seçiyorum. Sağ klik. Ekseni biçimlendir diyorum. Şuradan ters sırada kategoriler deyip grafiğimizi şu şekilde verilerimize uygun hale getiriyorum. Az önce ikiye böldüğümüz şuradaki değerlerden bahsedeyim. Burası gördüğünüz gibi 0 çünkü bu enjeksiyon maksimum değer. Maksimum değer şu anlama geliyor. Burayı tamamen kapatan, grafiği tamamen kapatan bir değer. Biz burada Huni grafiği yapmaya çalıştığımız için buradaki mavi değerleri yok edeceğiz ki buradaki değerler mavi değerler. Peki ikiye niye böldük? Çünkü şurayı sağlı sollu eşitlemek için burayı ikiye bölmek durumunda kaldık ve buradaki değerleri almış olduk sadece. Bunları da grafiğimizden kaldırdığımızda Huni görüntüsünü vermiş olacağız. Öncelikle şuradaki tüm değerleri bir kaldıralım. Ve şu seçiliyken veri serilerimi biçimlendir diyorum. Şuradaki boşluk genişliğini sıfırlayıp şunları birleştiriyorum. Şunlar seçiliyken de
Şuradan biçimden gelip şekil dolgusu dolgu yok diyorum. Ana hat yok diyorum. Hatta tüm grafikten ana hattı kaldıralım. Dolguyu da kaldıralım. Şimdi grafimizin renklerini ve etiketlerini ayarlayalım. Sağ klik veri etiketleri ekle diyorum. Etiketleri seçiyorum. Sağ klik veri etiketleri biçimlendir. Buradan kategori adını seçiyorum. Ortala seçili. Şuradan da yeni satır diye bunları alta getiriyorum. Beyaz yapıp büyütüyorum. 12'ye çıkarıyorum ve bold yapıyorum. Kapatıyorum. Şimdi renklerini ayarlayalım. Bunu çift tıklıyorum. Şuradan biçimden şekil dolgusu siz istediğiniz rengi verebilirsiniz. Ben buradan şunu vereceğim. Bunu çift tıklıyorum. Bunun içinde şunu. Bunu çift tıklıyorum. Buna sarı diyeceğim. Şuna da kırmızı diyeyim. Yine bunları seçiyorum. Ana hat olarak siyah diyorum. Ve son olarak grafik seçiliyken şuradan tasarımdan şuraya geliyorum. Eksenlerden birinci eksen şunu seçiyorum. Sağ klik. Ekseni biçimlendir. Şurayı 0 ile 1000 arası olacak. Çünkü ben burada 1000'e kadar maksimum değer vereceğim. Yine bunu siliyorum. Şimdi önce şuranın formülünü ayarlayalım. Shift eşittir. C2 olacak burası. Bölü. Topla formülü. Yine şurası C2'den 5'e kadar. Fonksiyon F4 ile sabitliyorum bunu. Parantezi kapatıyorum. Enter. Şurada bölüyü atlamışız. Aşağı doğru çektiriyorum. Buraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada formülü uygulayacağım. 800'den 1000'e kadar. Parantezi kapatıyorum. Buraya ise 500'den 800'e kadar. Buraya ise 300'den 500'e kadar. Ve son olarak da buraya 100'den 300'e kadar. Burada yapmaya çalıştım. Büyük değerden küçük değere sıralamak oldu. Formüller. Şimdi hesapla diyorum. Böylece ilk grafiğimiz tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci grafiğimizi yapalım. Ancak bunun için bu birinci grafikten faydalanacağız. Buraya kadar olan kısım aynen ikinci grafikte de geçerli. Bunun için şuraya sağ klik, taşı ve kopyala. Kopya oluştur, sona diyorum. Ve buraya aynı çalışmayı alıyorum. Ekleye geliyorum. Smart Art seçiyorum ve buradan da piramidi şunu seçiyorum. Burada 3 tane dilim var ama bizim 4 tane ihtiyacımız var. Bunun için şuraya bir tane ekle diyorum ve bir tane ekletiyorum. Şunu kapatıyorum. Şunu şöyle şuraya alıyorum. Benim buna Smart Art olarak değil de şekil olarak ihtiyacım var. Bu nedenle sağ klik diyorum ve şekillere dönüştürüp bunu Smart Art'tan kurtarıyorum. Şekle çeviriyorum. Şimdi bu şekli grafiğimizin renkleriyle aynı şekilde ayarlayalım. Bunun için şunu çift tıklıyorum ve şuradan dolgudan önce bunu yeşil yapacağım şu şekilde. Bununla eşit olsun. Bu değildi. Şuydu galiba. Şuydu. Bunu çift tıklıyorum. Şu maviyi seçiyorum. Şunu çift tıklıyorum. Sarıyı seçiyorum. Ve şunu çift tıklıyorum. Kırmızı yapıyorum. Şimdi yine bunu çift tıklıyorum. Ctrl C diyorum. Ve buraya gelip bunu çift tıklıyorum. Ama burada direkt yapıştırmayacağım. Şuraya gelip dolgudan şunu resim veya doku dolgusu deyip şuradan pano diyeceğim. Ve aynı şekilde bunları da Ctrl C şunu seçiyorum. Dolgu pano diyorum. Bunu seçiyorum. Ve son olarak şu kırmızıyı seçiyorum. Ctrl C
Şununla işim bitti. Bunu silebilirim. Tabii şu çizgileri artık kaldırmam gerekiyor. Şunları seçiyorum. Ve buradan ana hatları kaldırıyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada diyorum. 800'den 1000'e kadar. Aşağı geçiyorum. Ctrl D. 500'den 800'e kadar. Alta geçiyorum. 300'den 500'e kadar. Bir alta geçiyorum. 100'den 300'e kadar. Formüllere gidiyorum. Şimdi hesapla diyorum. Böylece ikinci grafiğimizi de tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü grafiğimize geçelim. Bunun için sayfa 1'in üçüncü grafiğine geliyorum ve şuradan şu değerleri kopyalıyorum ve sayfa 3'e özel yapıştır değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Grafiği yapmadan önce şu değeri değiştireyim. Çünkü burada büyükten küçüğe doğru sıralamamız gerekiyor değerleri. Ve şu alanı seçiyorum. Bu arada bu boşlukları az sonra grafikte göstereceğim. Piramitte ara boşlukları gösteriyor bu. Grafikte göstereceğim ben bunları. Şu alanı seçiyorum. Ekleye gidiyorum. Buradan tüm grafikler diyorum ve buradan sütun grafikten şunu seçiyorum. Tamam diyorum. Şunu büyüteceğim grafiğimi. Şuradan da görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Verileri seçiyorum. Ve buradan satır sütun değiştir diyorum. Tamam diyorum. Yine bunu seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir. Excel'in eski versiyonlarında direkt piramit grafiği seçebiliyorduk. Şimdi bu şekilde yapabiliyoruz. Buradan tam piramit diyorum. Daha sonra şunu seçiyorum. Sağ klik, ekseni biçimlendir diyorum ve buradan da şurada ters sırada değerler diyorum ve ters piramit yapıyorum bunu. Şunu kapatıyorum. Buradan tüm değerleri kaldırıyorum. Sadece grafiğim kalıyor. Şunu biraz daha büyüteceğim. Şuradan biçimden dolgu olmasın, ana hat olmasın. Şimdi grafiğimize geliyorum ve şuradaki şu alanı seçiyorum. Şurada gördüğünüz gibi boşluk alanlarını seçmiş oldum aslında. Peki niye seçtim bunu? Buradan geliyorum ve buradan dolgu yok diyorum. Şu arada boşluk yaratıyorum. Aynı şekilde şuna dolgu yok ve son olarak şuna. Şunu seçiyorum. Rengini değiştireceğim. Şunu seçeceğim. Bunun rengi şu olsun. Şu bu olsun. Bu da bu sefer böyle olsun. Tekrar grafiğime geliyorum ve veri etiketleri ekliyorum. Bunu seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Buradan seri adını seçiyorum. Beyaz yapıyorum. Siyah yapsam iyi olacak. Şuraya çekeceğim çünkü. Ve büyütüyorum. Kalın yapıp. Şuradan şunu tutuyorum ve şuraya alıyorum. Yine bunu seçiyorum. Veri etiketleri ekliyorum. Yine aynı şekilde bunu siyah yapıp büyütüyorum. Şunu şöyle çektiriyorum. Bunu seçiyorum. Ve son olarak şu. Şunu kapatıyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada diyorum.
800'den 1000'e kadar. Şunu kopyalıyorum şuraya. 500'den 800'e kadar. Bunu kopyalıyorum. 300'den 500'e kadar. Bunu kopyalıyorum. 100'den 300'e kadar. Şu formülleri de yapalım. Şöyle yapacağız bunu. Bölü. Parantez açıyorum. Windows F4 ile sabitliyorum. Artı şu. Windows F4 artı şu. Windows F4 artı şu. Parantezi kapatıyorum. Şunları kopyalıyorum buraya. Ve şuraya gelip formüllerden şimdi hesapla diyorum. Ters piramit grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.